Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi yılbaşı için güzel prenseslerimize yaptığımız elbiseden sonra bir de küçük prenslerimiz için böyle bir tulum yaptık. Bu videomuzda tulumun yapım aşamalarını göreceğiz hep birlikte. Umarım tulumumuzun ölçüleri 6-12 ay için uygun şekilde yapıldı. Siz büyüklüğünü ve küçüklüğünü yine deneyerek bebeğinizde yapabilirsiniz. İplerimiz yeşil rengimiz Nako Elite Baby. Şu şekilde renk kodu. Kırmızı rengimiz Kartopu Baby One. Renk kodumuz yine bu şekilde. Beyaz rengimiz Kartopu Baby One. Ve renk kodu da bu şekilde. Şimdi yapım aşamalarına geçebiliriz. Modelimizin başlangıcında lastik kısmından başlıyoruz. 60 tane zincir çekiyoruz. Birleştiriyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz ve her boşluğa, her zincire ikili trabzan. Zincirimizle beraber toplam 60 tane trabzan yapmış olacağız. Bu şekilde 60 tane trabzanımızı yapalım. Sıra sonuna gelelim ve lastik işlemimize başlayalım. 60 tane trabzanımızı yaptıktan sonra sıramızı bu şekilde kapatıyoruz. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekip şimdi lastik yapma işlemine başlıyoruz. Ona da zincirin hemen dibine şu şekilde ilmeğimizin arkasından alarak trabzan yapıyoruz. Yanındaki ilmeği yine ipimizi tığımıza alıp bu sefer arkasından, arka tarafın arkasından alıp ilmeğimizi geçirdik. Yine ön kısımda ilmeğimizin arkasından alıp ipimizi geçiriyoruz. Aynı şekilde yanındakinin bu sefer tığımızı arkadan geçirerek ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Her ilmeğimize sırasıyla bu işlemi uyguluyoruz. Tığ işi lastik örgüde hem bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. ...60 tane ilmeğimizi örüp diğer sıramıza geçelim. Sıra sonuna bu şekilde geldik. Şimdi arkada bir ilmeğimizde yine lastik yapmıştık. Öndeki ilmeğimizde yine lastik yapıyoruz ve bu şekilde birleştiriyoruz. Ve diğer sıraya geçiyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz ve ipimizi dolayıp öndeki ilmeğimizi önden alıyoruz. Arkadan ördüğümüz örgümüzü yine arkadan bu şekilde örüyoruz. Önden aldıklarımızı önden, arkadan ördüklerimizi de yine arkadan örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha aynı şekilde lastik yapıyoruz ve toplam önde ilk yaptığımız trabzanlarla beraber 4 sıra örmüş oluyoruz. Şimdi 4 sıra ördükten sonra ipimizi kesiyoruz ve kırmızı ipimizin başlangıcına geçelim.
Sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra kırmızı ipimizle bu şekilde 2 zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa batıp bir trabzan yapıyoruz. İplerimizi şöyle çektirip şimdi her boşluğa birer tane ikili trabzan yapacağız ve 60 tane trabzanımız olmuş olacak. Bu şekilde her boşluğa birer tane trabzan. Kırmızı ipimizle de bu sırayı tamamlayalım. Beyaz ipimizle geçişi de görelim. Daha sonra 5 tane kırmızı, 5 tane de beyaz renk olana kadar öreceğiz modelimizi. Sıramızın sonuna geldik. 60 tane trabzanımızı ördük. Şimdi beyaz ipimize geçiş yapıyoruz. Şuradaki iğnemizin ilk bu zincir çektiğimiz araya batıyoruz. İpimizi kapamadan beyaz ipimizle şöyle geçiş yapıp 3 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa ikili trabzan. Şimdi yine her boşluğa bu sefer beyaz ipimizle ikili trabzan yapacağız. Yine 60 tane ilmeğimiz olacak. Arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. Sadece 60 ilmekle renklerimizi devam ettiriyoruz. Bu şekilde beyaz ipimizle de sıramızı tamamlayacağız. Daha sonra yine kırmızı beyaz böyle geçişlerimizi yapalım. Beyaz ipimizle de bitirişimizi yaptıktan sonra artık iki paçayı birleştirip modelimize devam edebiliriz. Ve sıralarımızı bu şekilde ördükten sonra şu şekilde yine ilk boşluktan ipimizi geçiriyoruz ve artık birleştirme işlemine geçeceğiz. Birleştirme işlemini de şu başladığımız kısımlardaki yerden yapacağız. Yani şu şekilde. O yüzden önce bu kısımda kırmızı ipimizi bir geçirelim. İki tane zincir çektik. Ve ilk boşluğa yine trabzanlarımızı yaparak şu şekilde yine 60 tane yapmış olduğumuz trabzan vardı ya, onun 59 tanesini yapıyoruz ve şurada birleştirme işlemi yapacağız. O yüzden biz şimdi şu kısma kadar kırmızı ipimizle örelim ve birleştirme aşamasına geçelim. 59 tane trabzanımızı yaptık ve şimdi birleştirme işlemini yapıyoruz. Şurayı da kapatalım. Şimdi bu ilmeğimizle buradaki ilmeğimizi birleştireceğiz başlangıç kısmıyla. Şu şekilde ikisinin de başlangıç kısmından bir tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra şu şekilde paçamızı çevirip aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bu şekilde birleştirme işlemini yapmış olduk. Son kısımda da bir kapama işlemi yapacağız. Şimdi son kısma kadar her boşluğa birer tane trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde şuraya kadar gelelim. Şuradaki işlemi de yapalım.
Bu şekilde sıra sonuna geldik. Şimdi şuradaki son bir ilmeğimizi de örüyoruz. Ve son işlem olarak da bu iki ilmeğimizi, ipten zaten anlıyorsunuz ilk birleştirdiğimiz ilmek, ipimizi dolayıp tekrar bir trabzanla bir kez daha birleştiriyoruz ve öne çevirip modelimizi bu şekilde bitiriyoruz. Kırmızıyla birleştirme işlemini. Sadece yapacağımız ne? Yine kırmızı ipimizi kapamadan beyaz ipimize geçeceğiz burada. Şimdi yine aynı şekilde kırmızı ipimizi beyaz ipimize devam edeceğiz. Yine aynı şekilde 5 tane kırmızı, 5 tane beyaz olana kadar kırmızı beyaz şeklinde örelim ve bel kısmının lastik yapımına başlayalım. Evet, bu şekilde 5 tane kırmızı ipimizden 5 tane de beyaz renkten sıralı şekilde ördük. Arttırma ve eksiltme yapmadan lastik örgümüze geçeceğiz. Ama lastik örgümüzü yapmadan önce sadece bir sıra kırmızı ipimizle kesme işlemi yapacağız. Kesme işlemimizde 12 tane örüp bir tane keseceğiz. Şimdi şöyle kırmızı ipimizi geçirelim. Sadece bir kez kesme işlemi yapıyoruz. Zincirimiz çektik, 3 tane zincirimiz ilk ilmeğimiz sayılıyor. Hemen aynı boşluğa, yani ilk boşluğumuza ikinci ilmeğimiz, 3, bu şekilde 12 tane ikili trabzanımızı yaptık ve şimdi kesme işlemi yapıyoruz. Kesme işleminde de ipimizi doladık. İlk boşluğa battık. Yarım trabzan şeklinde çıkardık. İlmeğimizi bir kere daha ipi doladık. Tekrar diğer boşluğa yarım trabzan yapıp ve hepsini bir çekiyoruz. Şimdi yine 12 tane tek trabzan yapıyoruz. ...12 tane yine trabzanımızı yaptık ve yine eksiltme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar 12 tane örüp bir kesiyoruz. 12 tane örüp bir kesiyoruz. Şimdi kırmızı ipimizle de işlemimizi bitirdikten sonra lastik örgümüze başlayacağız. 12 örüp bir kestikten sonra bütün ilmeklerimizi ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Artık lastik işlemine başlayacağız. Yeşil ipimizi geçiriyoruz. Lastik işlemine başlarken paçada yaptığımız gibi önce her boşluğa birer tane ikili trabzan yapacağız.
Bu şekilde her boşluğa birer tane ikili trabzan yapıp sıramızı sonlandırıp lastik işlemimize başlangıcını yapalım. Ve sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi lastik örgümüze başlıyoruz. 3 zincirimizi çektik. Yine aynı şu paçalarda yaptığımız işlem gibi ilmeğimizi, tığımızı şöyle ilmeğimizin arkasından geçiriyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ikincisini böyle arka taraftan alıp örüyoruz. Tekrar önden ve yanındakini arkadan. Bu şekilde bir önden bir arkadan alarak lastik örgümüzü bel kısmında yapıyoruz. Bu sırayla beraber 3 sıra bu işlemi yapmaya devam edelim. Ve askı yapım aşamasına geçelim. Bu şekilde sıra sonuna geleceğiz. Daha sonra sıra sonuna geldiğimizde yine aynı burada yaptığımız işlem gibi önden aldıklarımızı yine önden alacağız. Arkadan aldıklarımızı hemen yanındakini yine arkadan alacağız. Bu şekilde bu sırayla beraber 3 sıra daha yapalım. Yani 1, 2, 3. Ondan sonra artık bu işlemimiz tulumumuzun bitmiş olacak ve askı yapımına başlayalım. Bu şekilde lastik örgümüzü de bitirdik. Ve arka kısımda şimdi askılarımız için yerimizi ayarladık. Siz de bu şekilde sayarak köşelerden 3'er tane 4'er tane bırakarak 8 ilmek sayın. Daha sonra tam orta kısma denk gelecek yani bu zaten. Bu şekilde 8 ilmeğimizi şimdi yine aynı lastik örgüsüyle askı şeklinde yapacağız. Askımızı da 50 sıra öreceğiz. Şimdi askı yapımına başlayalım. Ve askılarımıza başlıyoruz. İlmeğimizi bu şekilde geçirdik. 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine 2, yanındakine 3, 4, 7 ve 8. Lastik örgümüze ilk nasıl başlıyorduk? Yine aynı şekilde böyle trabzan yapıp daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. İlmeğimizi alıp ilk olarak ön kısmın şu şekilde arkadan geçirip trabzan yapıyorduk. Daha sonra hemen yanındakinin arka kısmından alıp bu şekilde geçirip örüyorduk. Yine aynı şekilde önden ve arkadan. Önden ve arkadan. Bu şekilde askımızı yapacağız. Bir tane de 1, 2, 3 zincir çektik ve
Önden bu şekilde alıyoruz. Arkadan bu şekilde alıyoruz. Önden bu şekilde askımızı yapabiliriz. Bu şekilde 50 sıra örün. Son 2 sırayı da beraber yapalım yine. 3 tane zincir çektik. Çevirdik örneğimizi. Bir ilmek aldık. Yine hemen önden arkadan bir tane, önden bir tane, arkadan bir tane, son olarak bir ön ve bir de şu şekilde arkadan ilmeğimizi aldık. Yine 3 zincir çektik. Bu 49. sıramızdı. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Yine önden alıyoruz. Arkadan, arkadaki ilmeklerimizi arkadan lastik örgümüzde, öndekileri önden alıyoruz. Önden ve arkadan alarak artık askımızı bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde 50 sıra askımızı lastik örgü şeklinde ördük. Şimdi şu köşe kısımlarına, yani şu orta kısımlarına düğmelerimizi takacağız. Şu şekilde. Ve askımızda ilmek yeri açmadık. Çünkü şu ara kısımlardan ilmek geçirebilirsiniz. Düğmelerimizi geçirebiliriz esnediği için. O yüzden hem ölçüsünü de istediğiniz gibi askıların ayarlayabilirsiniz. Hem de istediğiniz şekilde rahat. Görünümü de hem dışta olacağı için askımızın kötü görünmeyecektir. Görünüşü de güzel olacak. Şimdi biz buraya düğmelerimizi de dikelim. Ve artık tulumumuz bitsin. Düğmelerimizi de taktık ve tulumumuz artık son işlemi de yapıldıktan sonra tamamen bitmiş oluyor. Modelimiz bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar yeni bir modelde, yeni bir videoda görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.